Herkese merhaba. Yeniden hoş geldiniz ve hoş geldik. Ben de Kayseri'den Ankara'dan buraya geldim. Genel anlamda yazılımla uğraşmakla birlikte yapay zeka özelinde de bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyorum. En sonunda Üretken Yapay Zeka diye bir kitabım yayınlanmıştı. Yine onlardan bahsetmiş olacağız. Tabii yapay zeka çok konuşulan bir konu. Acaba geleceğin mimarı mı, tehdidi mi diye de bir başlık attık. Neden? Çünkü bir takım insanlar işsizliği artacağını düşünürken bazıları da bunu bir fırsat olarak fark edip buna göre acaba bu fırsatı nasıl değerlendirebilirim diye olaya bakabiliyorlar. Tabii biraz yorulduk. Ondan dolayı böyle bir dinlenme olsun düşüncesiyle de bir hikaye anlattım ben size. Paylaşmak istiyorum. Bu hikayeyi bilen var mı diye soracağım. Ekranda ne görüyoruz? Deniz yıldızı. Bir deniz yıldızı hikayemiz var. Ben bunu gittiğim her yerde anlatmaya çalışıyorum. Özellikle üniversitelerde, iş adamı derneklerinde davet ediyorlar. Çünkü işin aslında özünde bizim bir bilgiyi aktarmaktan çok insanı yüreklendirmeye, belki de onlara katkı sunmaya ihtiyacımız var. Olaya biraz da böyle bakıyoruz. İşte adamın biri okyanus kenarında böyle dans eder gibi hareketler yapıyormuş. Geliyor, bir şey alıyor, atıyor. Geliyor, bir şey alıyor, atıyor. Oradan biri demiş ki, ya sen ne yapıyorsun? İşte bu deniz, okyanus kıyıya çekildi. Deniz yıldızlarını kurtarmak için onları alıp okyanusu geri atıyorum. Demiş, milyonlarca deniz yıldızı var. Ne değişecek? İşte gerçekten de o anda çok kritik bir cevap veriyor ve diyor ki, yerden yine bir deniz yıldızını alıyor, atarken de bakın diyor, bunun için çok şey değişti. İşte konuyu buradan şuraya da bağlamak istiyorum. Konuyu şuraya da bağlamak istiyorum. FileMaker benim hayatımda da çok şey değiştirdi. Yani eğer 10 saniyelik bir sunum yapmam gerekseydi, iyi ki FileMaker var. Çünkü güç, kontrol ve hız benim elimde derdim. Ve inanın bu dahi çok şeyi anlatmış olurdu. 1991 yılında dizgi operatörü olarak işe başlamıştım. Daha sonra grafik tasarım, yazılım alanlarında da çalıştım. O zaman beni diğerlerinden farklı hale getiren de FileMaker olmuştu. Çünkü bir dershanede çalışıyordum ve o dershanenin yazılımlarını çok hızlı bir şekilde çözümlerini FileMaker'la geliştirebilmiştik. O zaman tabii hep bunları konuşunca yaşımız da ortaya çıkıyor. 3 mü vardı, 4 mü vardı hatırlayamıyorum ama gerçekten de iyi ki FileMaker vardı. Ve o dönem bir uygulama yapmıştık. Öğrenci karnelerini FileMaker'da hazırladık. Nasıl yaptık? Bir optik okuyucuda bunlar okundu. Değerler ortaya çıktı. Daha sonra üst kısımda müdürün bir yazısı ve her mektup ismi özel. Yani gerçekten de Kayseri'de o dönem için 96 yılından bahsediyorum. Bu bir ilk olmuştu. Genelde karneler böyle bir A4 kağıdının üçte birinde öylesine verilen bir kağıtken biraz daha mesaj verebilen bir hale gelmişti. Ondan da renkli kağıtları çıktı almıştık. İşte dediğim gibi biz de aslında günün soruna yaklaşırken şu mesajı da vermek istiyorum. FileMaker'ın daha çok bilinmesini, kullanılmasını sağlayarak aslında daha çok kişiye de ulaşmak, dokunmak gerekiyor ki hızlı bir şekilde çözüm üretebilsin. Yine sunum içeriğinde de biraz daha bunu anlatmaya çalışacağım. Burada bazı rakamlar var. Tabii sayısalcı olunca ben ilk olarak elektronik mühendisliği okudum yıllar öncesinde. İşimiz tabii ki rakamlar. İşte 6 var, 49 var, 2 var. Bunlar size bir şey hatırlatıyor mu ya da bunlarla ilgili bir önerisi olan var mı acaba? Şöyle interaktife dönelim. Artık dediğim gibi yorulduk günün son saatleri. İşte 6 ne olabilir, 49 ne olabilir? Bir sayı daha koysaydın sayısal loto oynardın. Değil mi? Yine de bir deneyim. Belki bir 3 mü 5 mi olmuş olur. Evet. Plaka kodları hocam. Şimdi 6 benim yazdığım kitap sayısı. Bugüne kadar yayınlanmış 6 kitabım vardı basılmış olarak. 49 yaşım. 2 kızım var. Biri bilgisayar mühendisliği okuyor. Ona da ilk iş. Artık 2. sınıfa, 3. sınıfa geçiyorsun.
FileMaker'ı öğrenmeye başlamalısın demeyi düşünüyorum. İşte burada da 4, 34 ve 100 diyor. Aynı anda 4 üniversite birden okuyorum şu anda. Biri bilgisayar programcılığı. Yarın sabah da sınavım var. Son veri madenciliği sınavı. Onu da bitirdiğim zaman en azından onda diplomasını almış olacağız. Diğerleri de yönetim bilişim sistemleri, gazetecilik, sigortacılık gibi bölümler. Tabi burada da şu akla gelebilir. Ne gereği var? İşin var, gücün var. Artık işte yaş 50'ye gelmiş, değil mi? Yani yaş 35 diyen kişi ikinci yarıyı göremeden ölmüş vesaire gibi böyle umut bozan, ümit bozan şeyler söylenebilir ama aslında multidisipliner bakış açısı sağlamak istedim. Hatta geçen gün bir sigortacı arkadaşa dedim ki, bakın dedim, yazılımlarla ilgili de sigorta varmış. Yani bir saldırı aldığınız zaman, siber saldırı aldığınız anda bu da sigortalanabiliyormuş. Biliyor musunuz dedim. İnanın bilen sigortacı çıkmadı. Yani böylece en azından sigortacılık okumanın faydasını gördüm. Eğer o işleri yapacak olursak ileride diyelim. Burada da dediğim gibi 100'den fazla kişiye de eğitimler vermiş olduk. 34'te İstanbul, sevdiğim şehir. Burada da çok sayıda müşterilerimiz de var. Sağ olsun bugün de Cüneyt Bey özellikle ziyaret etti. Ve Kayseri, burada daha önce şirket de kurmuştuk. İşler çok iyi gidince onu ortağa devrettik. Biz Kayseri'de devam ediyoruz diye özetlemiş olalım. Evet, Üretken Yapay Zeka diye de bir kitabım çıktı yakınlarda. Bana mail atan arkadaşlara da, ziyaretçilere de bugün özel hediye etmek isterim. En azından biraz daha yapay zekaya farklı bakmayı sağlayabilecek bir e-kitap. Şöyle yavaş yavaş gelelim. Sosyal sorumluluk anlamında da elimden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyorum. Gönüllü anlamda da. Profesyonel anlamda da firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Asıl işimiz web tasarım ve e-ticaret sitelerinin yapımı. Ama bununla birlikte işte girişimci olunca haliyle duramıyoruz. Birçok alanda da gelişmelerimiz olabiliyor. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Az önce telefondan baktım. 2011 yılında dijital girişimcilikle ilgili eğitimler verirken biz o eğitimlerin içerisinde 2 eğitim de vermiştik. Biri FileMaker, diğeri OpenCart. OpenCart ile çok rahat e-ticaret siteleri yapabiliyorsunuz. FileMaker'la da kendi programınızı yazabiliyorsunuz. Size bir özgürlük katıyor. Aslında her girişimcinin de bu 2 programı, yazılımı bilmesi gerekir diye de düşünüyorum. Tabii sunumun sonuna doğru da şunu diyeceğiz. Ya ben hiç yazıdan anlamıyorum, hiç alakam yok, ilgim yok. Ben de yapabilir miyim sorusunda cevabını vermiş olacağız. Tabii yapay zeka bir karakter mi yoksa araç mı? Bir karakter diyen kimler? Bir el görebilir miyiz? Is artificial intelligence a character or a tool? Araç diye düşünüyorsunuz. Biraz bu tezin aleyhinde bugün konuşmuş olacağım ben yorumlarda da. Şimdi o kadar enteresan ki sözün burasındayken şunu söylemek istiyorum. İşte yapay zekadan ben bir şey isterken ya abi şu konuda sıkıştım bana yardım eder misin diyorum. Gerçekten o muhabbette cevaplar gelmeye başlıyor. Hatta işi biraz abartıp hacı ne yapıyorsun bugün iyi misin deyince bayağı bir derin muhabbetlere de girdiğimiz oluyor. Aslında tabii ki yapay zekayı geliştirenler de bunu söylüyorlar. Yani orada bir insan gibi tabii ki duygusal yapay zekanın da çıkmasıyla birlikte haliyle artık iş o tarafa doğru gidiyor. Yani moralim bozuk ne yapabilirim dediğiniz anda ona da cevap verebiliyor. Aslında yapay zeka insan zekasını taklit eden sistemlerdir. Yani hayatın her alanına dokunabiliyor. İşin özünde de bu var. Ama dediğim gibi umut mu yoksa tehlike mi? Ya biz işte yapay zeka her şeyi yaparsa iş yapamayacak mı diye düşünmek yerine bunu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Tarihçesi var yapay zekanın. İsteyenleri tabii sunumu da yine paylaşabilirim, gönderebilirim. Orada sıkıntı yok. FileMaker'de
üretken yapay zeka keşfetmek gerçekten çok eğlenceli. Yani böyle aklınıza takılan her konuda da yardım alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buraları biraz daha hızlı geçebiliriz. İşte OpenAI API'si ya da Gemini API'sini kullanarak sesli komutlarla FileMaker'ı tabii çok daha farklı işlerinizde, projenizde artık kullanabiliyorsunuz. Yani eskiden scriptleri ilk öğrendiğimizde ya da gördüğümüzde ki heyecanımız şimdi bugün yapay zeka ile birlikte geldi diye düşünüyorum. Neydi? İşte tabloyu oluştur, verileri gir, listele bu kadardı ama bugün artık işte o scriptlerle gerçekten baş başa program yazarken şimdi JavaScript kullanarak ya da hatta işte diğer yazılım dillerini kullanarak da inanılmaz işler yaptırabiliyorsunuz. Şöyle ben başarabilirsem şehir deyip bir paylaşalım. Çok ufak bir program yapmıştım bugün için. Aslında bugünden sonra da kullanabileceğim bir program. Çok fazla firmanın sosyal medya postlarını hazırlıyoruz. Bu sosyal medya postlarını hazırlarken de işte hashtag oluştur, içerik oluştur. Bunlar gerçekten bir sıkıntı haline gelebiliyordu. Şimdi yapay zeka entegresiyle FileMaker'da ufak bir program yazdım kendime. İşte burada da hayatı kolaylaştıran çözümler yazıyor ya, gerçekten de bizim oradaki hayatımızı kolaylaştırmış oldu. İşte nedir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yazdığım anda alttaki metni yapay zeka yazdı ve FileMaker'ı otomatik olarak getirdi. İşte bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı diye yazdı. Daha sonra hashtagleri yazdı. Alt tarafta da ham cevap bölümünde de ikisini birlikte yazmış oldu. Ben canlı örnekte yapacağım ama şöyle kendi yaptığım örnekleri göstermiş olayım. 19 Mayıs'la ilgili yazdırdım. Ramazan Bayramı ile ilgili yazdırdım. Kurban Bayramı ile ilgili. Bakın işte Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle bir araya gelip yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bunu yapay zeka yazdı ve otomatik olarak da FileMaker'a getirmiş oldu. Bu neyi sağlar? Şunu diyebilirsiniz. Ya zaten ben bunu ChatGPT'ye yaptırabilirim. Ya da işte Gemini yapar, öbürü yapar. Ama kayıtlı olmaz. Şimdi ben de artık kayıtlı olduğu için geriye dönüp takip edebileceğim ve her yıl tekrar uğraşmak zorunda kalmayacağım. Basit bir program yazmış oldum ve böylece bir çözüm üretmiş oldum. Hatta ikinci aşamada bunun görselini de hazırlamasını isteyeceğim. Biraz daha çünkü kendini geliştiriyor artık. Görseli de hazırlayacak. Oradan direkt kopyalayıp belki de sizler daha iyi bilirsiniz. Onda otomatikman farklı yeni API'lerle işte Instagram'da olmasa bile Facebook'ta ya da LinkedIn'de paylaşmış olacağız gibi bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Bu şekilde işte mesela böyle değişik olsun diye pilav günü yazdım. Onunla ilgili de hemence bana bir post hazırladı ve tabii diğerlerini biliyor, bunu da bildi. Kanser günüyle ilgili hazırladı. Bir de dedim ki Hakan Topuzon'un doğum gününe de bir post yazısı hazırlar mısın dedim. O da 1 Haziran'da. Onun için de bakın işte bu özel güne bir daha uyanmak çok güzel diye böyle bir otomatik post oluşturmuş oldu. Şimdi bunu nasıl yaptım? Yaparken de işte biliyorsunuz script yapısını kullandım. Dediğim gibi aslında gün boyu çok fazla hani teknik konulara değinildi. Çok da bu konuda yormak istemiyorum ama en azından bu mantığı da göstermek istedim. İşte ilk etapta gittim. ChatGPT'nin ücretsiz API'lerini kullanabilirim ama ücretli bir API kullandım ben. Çünkü daha büyük projelerde sıkıntı yaşanabiliyor. Bu konuda acaba ChatGPT mi kullansam ya da diğer API'leri mi kullansam diye, ama en iyi çalışan da şu anda OpenAI'nin API'si olarak gördüm ben.
dediğim gibi bu konuda daha fazla tecrübesi olan mutlaka burada vardır. İşte bu şekilde bu set variable ve diğer değerleri de kullanarak daha sonrasında da buradan API değerini alarak bunları buraya yazdırmış oldum. Basit bir şekilde bir program oluşmuş oldu. Aslında tabii şöyle bir şey de var. İşin burasında ondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla dediğim gibi az önce işte bilgim yokken de bunu yazabilir miyim? Tabii ki işin ikinci boyutu var bir de. Yapay zeka istersen benim için bu scriptleri de yazabilecek duruma gelmiş artık. Onu da yine kullanabiliyorum. Hatta ben biraz dediğim gibi şey olsun diye de şuradan, kusura bakmayın geçişlerde bekletmiş oluyorum. Bakın yani sadece kodla yazdırmıyor. Şiir ya da akrostiş de yazabiliyor. Günümüz olarak da az önce yazdı bunu. Bakın fikirden doğar her güzel sistem, ışık olur karanlık veriye birden. Loglar tutar sessiz izleri, emeksiz olmaz hiçbir başarı. Masa başında doğar projeler, anahtar olur doğru veriler. Kod gerekmez çoğu zaman bile, en kolay yoldur FileMaker ile. Rüya gibi işler tek tıkla gelir dile. Baş harflerine baktığımız zaman FileMaker oluşuyor. Bir akrostiş şiir yazdı. Hatta bunu da istersek şurada hemen Suno üzerinden de besteletip bunu bir şarkı haline getirebiliriz. Tabii telif hakları bize ait olur mu olmaz mı tartışılan bir konu ama hızlı bir çözüm üretmiş oluruz. Bugün artık FileMaker'ın bir şarkısı da var. Dediğim gibi biraz daha bir gülümseme olsun diye. Sonra tabii dinletebiliriz şimdi. O kendi besteleyecek. Şöyle sunumdan biraz devam edeceğim. Yani bu şekilde işte akıllı tercüman yapılabilir. Ben de biraz kafa yormuş oldum bu etkinlik sayesinde. Neler yapabilirim diye. İşte bir kelimeyi yazarım, altta 5 dilde karşılığını çevirip bana getirebilir gibi böyle ufak ya da zamanla daha büyük uygulamalar da yapabiliriz artık. Gerçekten de müthiş bir devrim diyebiliriz. Yapay zeka devrimi diye geçiyor zaten. İşte mesela evet yine ben aktaramamışım. Mesela gidiyoruz, kan tahlili veriyoruz. Tahlil sonuçları geliyor PDF formatında. İndirebiliyoruz bunu. İşte doktordan önce ben merak ettim. Acaba dedim yani ne diyecek diye. Onu da yapay zekaya sordum ve doktorla aynı tavsiyeleri verdi. Ha tabii bunu direkt kullanalım demiyorum ama belki de aile hekimlerine böyle bir yardımcı olabilecek bir program yazabiliriz. Direkt o tahlil sonuçları üzerinden ekranında gözükür. Ekranında gözükten sonra da kendisi üzerinde değişiklikler yapabilecek durumda olabilir. Yine e-ticaretle ilgili olarak da ürün açıklamalarını otomatik olarak yazdırabiliriz. Aklımıza gelen her alanda hem yapay zekayı hem de FileMaker'ı kullanmış olacağız. İşte dediğim gibi API entegrasyonuyla, JavaScript entegrasyonuyla ve FileMaker'ın eklentileriyle bunları yapmak artık çok kolay. Birçok entegrasyonlarımız var. Aklımıza gelen işte belge işlemi olsun birçok alanda oradaki yapay zekanın avantajlarını kullanmış oluyoruz. İşte yazdığımız kod örnekleri de yine burada yer alıyor.
Şöyle ben dediğim gibi örnek olsun diye buraya da almıştım. Birçok API ile kullanabiliriz. Tabii ücretsiz planları kullanırken sınırlar olduğu için onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı ücretsiz servisler kredi kartı olması isteyebiliyor. Orada o yüzden sınırları aşmamamız gerekiyor. Çünkü sınırı aştığımız anda beklemediğimiz faturalarla da karşılaşabiliyoruz. Deneme süresi verdikleri de olabiliyor gibi. Tabii ki yine FileMaker'da da bir ön verilik mekanizması kurarsak eski verileri her zaman çağırmamış oluruz. Daha az ücretler ödemiş oluruz. Evet, dediğimiz gibi de API'ler bu şekilde. Şimdi işin aslında az önce sağ olsun Soner Hocam, bu konuda ben hocam diyorum. Çünkü Kayseri'de FileMaker ile ilgili çok fazla emek vermiş birisi. Orada da tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Zaten Kayseri'de aşağı yukarı 8-10 kişiyiz herhalde hocam. Böyle çok fazla yaygın değil ama güzel projeler çıkıyor, yapılıyor o konularda da. Az önce sordu, işte FileMaker'ı uzun süredir kullanan kaç kişi var diye epey yer kalktı ama bir de tabii ki FileMaker'a yeni başlıyorum diyenler var. Ya işte ben daha bir veri tabanı oluşturayım, onu işleyeyim vesaire. Bunları daha yeni öğrenirken nasıl işte bir script yazacağım gibi kaygılarınız olabilir. Aslında böyle bir kaygı olmasın. Neden? Çünkü bizim arkadaşlar da öyle diyorlar. Kadim dostuna sorarsın sen diye. Artık yapay zeka bizim kadim dostumuz gibi oldu. Neden? Çünkü şöyle, pardon, bu mikrofonu kullanabiliyor muyum? Evet. Şimdi iki elimde kullanabilmek için bu mikrofonu kullanmak istedim. Dediğim gibi bir proje yaparken eğer çok fazla bilgim yoksa sonuçta ChatGPT'nin ya da XAI olsun, diğer işte yapay zeka ile ilgili Google AI Studio olsun, bunların hepsini kullanabilirsiniz. Örneği de ben birkaçını birden vermiş olacağım. Bakın ben diyorum ki FileMaker'da çok fazla bilgim yok ama yapay zekayı entegre ederek bir program yazmak istiyorum. Bu program Türkçe yazılan metne anlık olarak 4 dile çevirecek, veri yapısından başlayıp son adıma kadar yardımcı olur musun? Şimdi ben bunu yazdığım anda düşünmeye başlıyor. FileMaker nedir, anlık çeviri nedir vesaire nedir gibi. Bakın hemen benim karşıma geldi. Veri yapısı dedi ki işte ID olmalı, türü sayı olmalı, bu otomatik olarak artan ID olmalı. Giriş metni İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve zaman damgası otomatik tarihi de alsın dedi. Bu şekilde yapay zeka ile çeviri mantığını oluşturdu. API ayarlarındaki bakın set variable az önce kullanmıştık. Bunu karşıma çıkardı. Şurada dedi ki sen bunu bu şekilde yazacaksın gibi işte çeviri isteği gönderme ile ilgili bir takım scriptleri yazdı. İşte kullanıcı arayüzünü oluşturdu ve test ve yayın dedi. Ama ben tabii ki daha da zorlamak istiyorum. Diyorum ki ben yapay zeka API'si almayı da bilmiyorum. Alsam bile FileMaker'da nereden yazacağım onu da bilmiyorum. Git işine demiyor. Sabırla bize anlatıyor. Diyor ki bak işte şuraya gireceksin. Buraya girdikten sonra API keys bölümüne geleceksin. Buradan API anahtarını alacaksın. Daha sonra işte FileMaker'da bunu oluşturacaksın. Şu kodları yazacaksın. Burada bunu yapıştıracaksın. Teker teker yazıyor. Ve bu kodlar %99 oranında, hani %100 demeyeyim diye çalışıyor. Böyle olunca da tabii ki istersen diyor ki bak
ben ChatGPT'yim ama yan komşuya da gidebilirsin diyor. Google Gemini'yle de entegre edebilirim istersen diyor. Yani bu şekilde bunu ne dersiniz örnek FileMaker dosyası hazırlayayım diye soruyor. Yani burada ben tabii uzatmayayım diye lafını sözünü çok fazla uzatmış olmayalım ama ben bilmiyorum dedikçe daha basit hale getirip anlatmak için adeta yırtınıyor, çabalıyor. Yani şimdi gerçekten de şunu söylüyorum. Sabahtan beri hep yaşımız ortaya çıkıyor ama o 90'lı yıllarda öğrenmek için kitap yoktu. Hep dosyalarını okuyorduk. Ben burada literatür yayınlarına geliyordum. İngilizce kitapları alıyordum. Onlardan anlamaya çalışıyordum. Tabii bugün bu kadar kaynak var ama her şeyden önce de yapay zeka var. Artık siz burada yani yapay zekanın iki boyutu var aslında. Bir, FileMaker'ın yapay zeka entegre olabilmesi gerçekten büyük bir devrim. Yani çünkü eskiden insanlardan almak istediğimiz birçok bilgiyi şimdi almadan yapay zekadan getirebiliriz ve hız kazanmış oluruz ve çok farklı projelerde yapabiliriz. İkincisi de dediğim gibi ben bilmiyorsam da burada yapay zeka bu kodları da yazdırabilirim. Aynı şeyi diyorum, hem ihaleyi veriyor hem krediyi veriyor. Ondan sonra işi de vermiş, parayı da vermiş, hadi sen bunu yap diyor gibi bir devirde yaşıyoruz. Bu da tabii aslında bir fırsat. Bunlar herkes uğraşamayacağı için de bizim tabii daha iyi işler yapmamız mümkün. Hatta işte şu elimdeki cihaz bile işte 104 dilde çeviri yapan bir cihaz düşünün. Ama bu cihaz tek başına bir işe yaramıyor. Bir uygulaması var. Uygulamayla birlikte anlık olarak çeviri yapabiliyor. Temu'dan almıştım. Burada çok fazla bulunmuyor ama gerçekten de çok başarılı bir şekilde çeviri yapıyor. İşte siz bu çeviriyi FileMaker'a entegre edin. Orada konuşma metni yukarı Türkçe olsun, altta diğer dillerde olsun gibi. Belki de ileride böyle cihazlar içinde farklı farklı yazılımlar istenmeye başlayacak diye düşünüyorum. Evet, benim söylemek istediklerim bu şekilde. Eğer sorular varsa soru cevap kısmına da geçebiliriz. En azından zamanında böyle bir denkleştirmiş olduk. İyi kullanmaya gayret ettim ben de. Umarım böyle sıkılmadan güzel bir şekilde sunum yapabilmişimdir. İnşallah yapay zeka böyle daha enine boyuna ele aldığımız programa ya da farklı etkinliklerde olur. Yine bilgi paylaşımına devam etmiş oluruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa, evet. Mesela bir uygulamamız var, bir script var. Script bayağı büyük bir script. Bu yapay zekadan yararlanarak kontrol etmesini isteyebilir miyiz? Bir yerde hata var mı diye. Evet. Veya daha onu optimize etsin. Tabii, yani gerçekten çok güzel bir soru. Mesela kitap tahsili ben artık yapay zekaya yaptırıyorum. Orada 100 sayfa, 300 sayfa, 500 sayfa demiyor. Kitabı alıyor. Hatta çok enteresan bir durum yaşadım ben. Efsane Şehir Kayseri'de bir kitap var, Kayseri'de yayınlanmış. Orada böyle yerel ağız olan ifadeler var. İşte gadasını aldığım, nöron falan gibi. O ifadeleri de yanlış demiyor. Yanına diyor ki bunlar yöresel ifade ediyor. Bunun gibi burada da kodları kendimiz yazdıktan sonra en azından gönderip incelettiğimiz zaman çünkü sonuçta mantığın aklında bizim öğrenmeye çalıştığımız her şey zaten var. Öyle olduğu için oradaki yazım hatalarını da bulabilir. Hatta ben bazen bilerek yanlış yazıyorum. Oradan onu düzeltiyor. Yani en azından onları göreyim diye. Normalde pro yani ücretli olan sürüm kullanıyorum. Ama saat 11 oldu muydu benim hakkım bitiyor. O kadar hani bayağı yoğun kullanıyorum. Ben yine de biraz bekleyelim diyor. Sonra aynen devam ediyoruz. Gerçekten güzel çözümler alınabilir. Evet, başka soru varsa alabilirim. Peki, buyurun. Şu sosyal medya ile ilgili hazırladığınız içerik üreticide mesela siz orada sadece en üstte bir cümle mi yazıyorsunuz? İşte bilmem nenin doğum günü, bilmem ne günü, önemli bir gün gibi. Sadece oraya bir ifade mi yazıyorsunuz? Yoksa aşağıdakilerle ilgili de bir şeyler yazıyorsunuz? Yok, sadece onu yazıyorum. Sadece en üstte önemli günün Evet. Yani plan günü o yüzden örnek verdim. Alakasız olsun diye. Mesela ben FileMaker günü desem oraya,
FileMaker toplantısıyla ilgili hemen bir metin yazacak, hashtagleri oluşturacak ve bana verecek. Yani o kadar hızlı bir şekilde bunu alabiliyoruz. Orada aslında şöyle yapıyoruz, teknik anlamda da. Tabii o uzun bir metin veriyor. Biz onu işte trim mantığında diyoruz ki şunu şuradan kes, bunu buradan kes, onu oraya al gibi. Haliyle onu parçalayarak kullanmış oluruz. Çünkü saçma sapan ya da farklı bilgiler de gelebilir. Dediğim gibi uygulamada başımıza farklı sorunlar gelebiliyor ama biliyorsunuz gerçekten de güzel iş yapılabiliyor. Şeyde de aklıma geldi, ben hani sunumdayken anlatmadım. Askere gittim. İşte haliyle yazıcı oldum. Genelde işte biraz bilgisayar bilenler daha yazıcı oluyorlar ya orada. Gittim baktım işte terhis belgesi, izin belgesi bunların hepsini Excel'de hazırlamaya çalışıyorlar. Hemen ben kendi CD'leri vesaire o zaman için getirdim ve FileMaker'e bir program yazdım. Ondan sonra komutan'a dedim ki komutanım ben bir program yazdım. Bir tuşa basacağız terhis belgesi çıkacak, bir tuşa basacağız izin belgesi çıkacak falan. Durdu. Dedi, geriye kalan vakitte sen ne yapacaksın dedi. Komutanım ben yapacak bir şey bulurum dedim. Tamam kimseye söyleme sen kullan dedi. Sağ olsun. Ve hala bildiğim kadarıyla ben sonuçta yapmıştım askerliğini. Kullanmaya devam ediyorlar. Ve onu da FileMaker'la yazmıştık. Gerçekten de hani o günden bugüne birçok yerde böyle hızlı çözüm öğretebilmiştik. Dediğim gibi sizler kadar bilmiyoruz. Buradaki katılımcılar kadar ama konuşmacılar kadar. En azından ben hayatın içinden biri olarak bu kadar çözüm alabildiğim için de hem size hem de FileMaker'a teşekkür ediyorum.